Gazlı şömine temiz bir yanıcıdır. Tamamıyla şömineleri kapsayarak popülerliğini artırıyor. Bunu yapabilmek için bir grup yetenekli insana ihtiyaç var. Şömine sizi anında ısıtır ve soğuk bir kış gecesinde sizi koruyacakların başında gelir. Gazlı şöminenin yapımında ilk önce vidalar bir gaz kontrol subabına göre ayarlanır. Sonra valv ve gaz kılavuzu ayarlanır. Böylece hemen tutuşturarak sürekli yanmasını sağlar. Bir uzatma topuyla kontrol valvi kapatılır. Bununla kullanıcının şöminenin dışından alevin şiddetini kontrol etmesine izin verilir. Daha sonra delikler kurulur. Bu delikler gaz akışını kontrol eder. Kontrol subaplarına deneme gazından bir elektrik bağlantısı takılır. Deneme gazı sırasının boyu ayarlanır. Ve kontrol subaplarına bu diziler vidalanır. Sonuç olarak pilot gaza bu dizi bağlanır. Şöminenin tutuşturma sistemi tamamlanmıştır. Güvenlik için subaplara ısı kontrolörü denilen bir alet takılır. Eğer alev dışarı çıkarsa bu alet gaz miktarını düşürür. Şimdi bir sızıntı olmaması için denemeler yapılır. Kütüksüz şömine nedir? Aslının kopyası olsa bile. Bu faktör dirençli seramik liflerin karışımından suni bir kütük oluşturur ve sıvı bir reçine lifleri birbirine bağlar. Şekillenmiş bir kütük kalıbı bir pompalayıcı kola bağlanır. Daha sonra kollar karışımın içine sokulur. Karışım kalıp çukuruna doldurulur. Karışım çıktığında yumuşaktır ve liflerin sıkı dokunmuş tabakaları tarafından birbirlerine bağlanırlar. Fazla lifler budanır ve kütükler bir fırında pişmeye konur. Sonra 5 saat 232 derecelik bir fırında kalır. Çıktığında artık çok katı, sert bir kütüktür. Keskin kenarlar bir törpü yardımıyla kaldırılır. Sonra ısıya dirençli bir boya ve tutkaldan oluşan bir karışıma batırılır. Bu esas renktir. Kömürleştirilmiş odunun görüntüsü elle detaylıca boyanarak kopyalanır. Bu kalıcı dekorasyonun yapımında boya üzerindeyken fırında pişirilir. Rengin bozulması gibi bir sorun yoktur. O 1260 derece sıcaklığa kadar dayanabilmektedir. Test aşamasından sonra mekanizma onaylanır ve şöminenin ateşi ayarlanır. Alevlerin sıklığını onaylamak için sıvı bir sayaç kullanılır. Bürülerin arkasında sarı bir ateş meydana gelir. Bürülerin önünde bir parıltı yayılır. Birleştirilir ve çok gerçekçi görünür. İşçiler parçaları paketlerler, bunların içinde lav kayası da vardır. Bu kütüklerin altındaki kül yatağı gibidir. Düğmesine dokunur dokunmaz, güzel, sıcak bir alev oluşur. Artık terliklerinizi giyip rahatınıza bakabilirsiniz. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel.